Burada konuştuğumuz hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın ve özgür iradenizle karar verin. Kripto Türkiye'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Avalanche ağı üzerinde çıkacak olan Heroes Chained projesini inceleyeceğiz. Heroes Chained, blok zincir tabanlı bir oyun projesi. İçerisinde Play to Earn, NFT, DeFi gibi birçok özellik barındırıyor. Bizim bu projeyi incelememizdeki en büyük sebeplerden birisi ekibinin oldukça donanımlı ve kaliteli olması. İnceleme esnasında tüm bu konulara detaylı olarak değineceğiz. O halde sizleri bekletmeden incelemeye geçelim. Heroes Chained, Avalanche ağında çıkan gerçek zamanlı bir fantezi aksiyon RPG kart oyunudur. Oyuncular temel olarak oyun içinde karakterler, eşyalar ve özellikler kazanmaya çalışırlar. Bunları görevler veya yaptıkları savaş karşılığında kazanırlar. Heroes Chained, Avalanche'da başlatılan ilk yüksek kaliteli fantezi RPG Metaverse projelerinden biri ve Play to Earn konseptine sahip ilk proje. Heroes Chained'i diğer RPG oyunlarından ayıran özellik, blok zincir teknolojileri sayesinde Play to Earn bir mantığa sahip olmasıdır. Yani oynadıkça kazandıran bir sistem. Oyuncular neden Heroes Chained'i tercih etmeli sorusu önem arz ediyor. Aslında ekibin bu soruya birkaç cevabı var. Varlıkların mülkiyeti. Oyun varlıkları yasal olarak oyun şirketine aittir. Ancak blok zincir tabanlı oyunlarda bu mantık tam olarak böyle işlemez. Oyunda kazandığınız varlıklar size aittir. Bu sayede onların alım satımını gerçekleştirebilir, takas işlemi yapabilirsiniz. Ticaret. Evet, dediğimiz gibi blok zincir tabanlı olmayan oyunlarda oyunda kazandığınız nesnelerin ticaretini yapmak fazlasıyla zor ya da yasak olabilir. Heroes Chained'de ise böyle bir sorun yok. Birlikte çalışabilirlik. Klasik oyun sisteminde oyunlar arası bir bağlantı kurmak neredeyse mümkün değildi. Çünkü onları ortak bir ağa bağlayabilecek bir bağlantı yoktu. Tabii ki blok zincire kadar. Blok zincir teknolojisi ve NFT'ler sayesinde bu sorunun üstesinden gelmeyi hedefliyorlar. Yönetim. Oyuncular oyun ekonomisi ya da herhangi bir konu üzerinde hak sahibi değillerdi. Ancak burada stake mantığını kullanarak hem söz sahibi olabilecekler hem de bundan gelir elde etme şansı yakalayacaklar. Blok zincir tabanlı oyunlarda sıkça atlanan detay oyunun eğlenceli olmayışı. Oyun projesinin sürdürülebilir olmasının ilk şartı kesinlikle oynanıyor olmasıdır. Oyuncu topluluğu oluşturamamış bir oyun projesi ne kadar yeni teknolojiler geliştirirse geliştirsin kalıcı olmayacaktır. İşte Heroes Chained ekibinin çözmeye çalıştığı ilk sorun tam da bu. Blok zincirden daha önce eğlenceli ve oynanabilir bir oyun oluşturmak. Birçok oyuncu oynadığı oyundaki kazandığı eşyaları ya da özellikleri satmak ister. Ancak yasal olarak ve serbestçe bunu yapmaları pek mümkün olmayabiliyor. Fakat blok zincir mantığında bu mümkün. Oyuncular oyun içerisinde kazandıkları kahramanları ya da eşyaları GameFi ile NFT olarak satışa sunabilirler. Oyun içerisinde kazanılan birçok nesne NFT mantığı kullanılarak satışa sunulabilir. Güçlü bir nesneye sahip olunması o nesnenin değerini artıran önemli bir özellik. Çünkü ne kadar güçlüyse oyun içi dengeyi sağlamak adına insanların karşısına çıkma olasılığı da o kadar az olacaktır. Bu da NFT'nin değerini doğrudan artıran bir özellik olacak. Şimdi gelin biraz da oyunun hedef kitlesine bakalım. Heroes Chained hedef olarak 12 yaş ve üzerini belirlemiş. Makul bir hedef. Oyuncu tipini 3'e bölmüş ve %30'unu gündelik olarak, %60'ını çekirdek ve %10'unu ise sabit oyuncu grubu olarak sınıflandırmış. Bir yatırımcı için projenin teknik özellikleri kadar yatırım yaptığı sektörün büyüklüğü de oldukça önemli bir etken. Oyun sektörü 2020 yılında 162 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve 2026 yılına kadar bunun 295 milyar dolar olması bekleniyor. Bunlar film ve müzik piyasasının üzerinde olan sayılar. Blok zincir tarafına baktığımızda ise 2020 yılında yaklaşık 4 milyar dolarlık bir piyasa büyüklüğü vardı ve 2028 yılına kadar 394,60 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağı tahmin ediliyor. Bir oyun projesi için belki de en önemli unsur tecrübeli ve alanında uzman kişilerin ekipte bulunuyor olması. Heroes Chained ekibi de gerçekten alanında uzman kişilerden oluşuyor ve gayet geniş bir ekibe sahip.
Yönetim kadrosundan geliştirici ekibine, müziklerinden sinematiklerine kadar daha önce büyük çaplı projelerde ve şirketlerde çalışmış kişiler. İncelememizde bütün ekip üyelerine değinemeyeceğiz fakat sizin ekip üyelerini yakından incelemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi, bir projenin başarısı ekibin kalitesine ve çalışmasına bağlı. Erhan Taşkın, şirketin kurucu CEO pozisyonunda olan Taşkın, Boğaziçi Üniversitesi fizik mezunu. Daha önce çeşitli girişimlerde bulunmuş ve ödüller almış bir isim. Kurucuları arasında yer aldığı Kod-A isimli şirket, ICT 500 tarafından ilk 10 yazılım şirketlerinden birisi seçilmiştir. Salih Kanlı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan Kanlı, Silikon Vadisi'nde yazılım ve teknoloji alanında birçok girişimde bulunmuştur. Yazılım alanında 20 yılı aşkın bir tecrübesi bulunuyor. Aynı zamanda CBK Soft gibi başarılı bir şirketin kuruculuğunu üstlenmiştir. Mevlüt Dinç, ekip içerisinde oyun alanında en tecrübeli isim kesinlikle Dinç. Activision ve Ubisoft gibi oyun sektöründe dev diyebileceğimiz firmalarda çalışmış bir isim. 2010'da Londra Dünya İletişim Ödülleri'nde en iyi içerik ödülünü kazanmıştır. Onurcan Çaylı. Çaylı, ekipte sanat yönetmeni olarak yer alıyor. Oyun projeleri için gayet önemli bir rol. Ve Onurcan Çaylı da bu alanda epey yetkin bir isim. Game of Thrones, Marvel, Stranger Things, Açlık Oyunları ve bunlar gibi birçok büyük yapımda yer almış bir isim. Toronto Film Festivali ve UNESCO tarafından da ödüller kazanmış birisi. Dediğimiz gibi ekip içerisinde yer alan isimleri açıklamak oldukça uzun sürecek. Çünkü hepsi kariyerlerinde fazlasıyla deneyimli ve donanımlı isimler. Bu yüzden ekip üyelerinin profillerini incelemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Jeton ekonomisini değerlendirirken gözümüze çarpan ilk detay takım için %20 ayırmış olmaları oldu. Normalde kripto projelerini değerlendirirken makul gördüğümüz üst sınır %15 olur. Ancak oyun projelerini biraz daha ayrı tutmak gerekiyor. Oyun projelerinde harcanan emeği göz önüne alırsak uygun diyebileceğimiz bir seviyede. Ayrıca oyun projelerinde merkeziyetsizliğin öneminin daha az olduğunu da söyleyebiliriz. Şöyle bir bakınca vesting de gayet makul. Fiyat baskısını yenmek için güzel bir salınım süresi belirlenmiş. Yatırımcılarını yakından incelediğimiz zaman önceki incelemelerimizden isimlerini sıkça duyduğumuz yatırımcıların da burada bulunduğunu görüyoruz. Bunun yanında Avalanche ve Avalanche'ın popüler fırlatma rampası Avalanche'ı da burada görebiliyoruz. Oyun yol haritasının henüz başında ve 2023'e kadar uzanacak. Bir oyun projesi için geçerli bir süre. Önemli olan konunun yol haritasında yer alan adımları gerçekleştirebilmeleri olduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Sosyal medya hesaplarındaysa Telegram'da 21.000, Discord hesaplarında 27.000 ve Twitter'daysa 36.000 takipçiye sahipler. Henüz tohum öncesi bir proje için iyi sayılar olduğunu söyleyebiliriz. Kripto projelerde topluluk oluşturmanın projenin geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu her zaman vurguluyoruz. Üstüne bir de oyun projesi olduğu zaman güçlü bir topluluk oluşturmanın önemi daha da artmış oluyor. Burada da tohum öncesi bir proje için iyi sayılar görüyoruz. Normalde klasik sistemlerle yaptığımız birçok şeyi artık blok zincir üzerinde yapmaya başladık. Oyunlarda blok zincir teknolojisini kullanmaya çoktan başladılar bile. Gelecek dünyada şu an kullandığımız birçok sistem blok zincir teknolojisiyle daha kullanılabilir bir hal almış olacak. Heroes Chained'in blok zincir altyapısını kullanmasının yanında en büyük avantajı bu teknoloji için Avalanche altyapısını seçmiş olması. Hız, ölçeklenebilirlik ve fiyat açısından oldukça başarılı işler çıkaran bir blok zincir teknolojisi konumunda bulunuyor Avalanche. Heroes Chained'in de en büyük avantajlarından birisi böyle bir altyapıyı kullanıyor olması. Ayrıca çalıştığımız diğer birçok projedeki ekip üyelerinin kendilerini Türk oyun geliştiricilerle tanıştırmamızı istediklerini de eklemek istiyoruz. Türk oyun geliştiricilerinin isimlerini sıkça duyduklarını ve başarılı işlere imza attıklarını her fırsatta bizlerle paylaşıyorlar. Proje ekibinin de Türk çoğunluklu olduğunu hatırlatmakta fayda var. Heroes Chained'in IDO tarihi kesin olmamakla birlikte 2022'nin ikinci çeyreğinde yapılması planlanıyor. Daha ayrıntılı ve kesin bilgileri ekibin Telegram kanalından ve Twitter hesabından alabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.